Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Şifasından faydalanmamızı istediğim lezzetli ıspanaktan bir yemek yapacağım. Çok kolay, çok basit yapıldığı için sizlere göstermek istedim. Siz de bu lezzeti tadın lütfen arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Lütfen motive etmenize ihtiyacım var. Beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar ben yarım kilo ıspanaktan yapacağım. Çünkü 2 kişiyiz. Siz kişi sayısına göre değiştirebilirsiniz. Ispanaklarımı tam 4 su olarak yıkadım. Son bir suda yaklaşık olarak bir 10 dakika sirkede beklettim. Bu çok önemli çünkü ıspanak çok topraklı oluyor, toprakta yetiştiği için. Allah muhafaza böbrek rahatsızlığı yaşamamak, taş gibi sorunlarla karşılaşmamak için çok sık yıkamakta fayda var. Ispanaklarımı hiçbir şekilde bıçak değdirmeden elimle ikiye böldüm, ufalttım, çok da fazla ufaltmadan. Çünkü piştiğinde zaten kendi ufalıyor. Yıkanmış ıspanaklarımı şöyle bir kurutma aparatımın içine alıyorum. Bu aparat yardımıyla kolaylıkla ıspanağımı hemen 2 dakika kurutacağım. Çünkü ıspanağın yapısı sünger gibidir, dokusu. Ve dolayısıyla kendisi sulu olduğu halde bir de yıkadığımız suyu çok emer. Dolayısıyla şaldır şuldur çorba gibi sulu olabilir yemeğimiz. Öyle olmasını istemediğimiz için şöyle ya elimizle çok iyi sıkacağız, bekleteceğiz ya da böyle bir kolay aparatla şöyle birkaç tur döndürüp ıspanağımın fazla suyunu alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi her yerde, marketlerde, 1 milyoncularda bu aparatı bulabilirsiniz. Çok işe yarıyor. Salata yapmadan evvel de kullanabilirsiniz. Tamamdır. Bu kadarlık yeterli. Şimdi ben ıspanağımı tencereme alacağım. Bu arada çıkan suyu size göstermek istiyorum. Bakın bu su bayağı yemeğimizi sulandırır ve güzel olmaz. Özellikle börek yaparken mutlaka ıspanağımızın fazla suyunu almamız lazım. Ispanaklarımı güzelce tenceremin içerisine alıyorum arkadaşlar. Böyle bol göründüğüne bakmayın. Bu şimdi sünecek ve tencereme rahatlıkla sığacak. Hatta tencerem büyük bile gelebilir buna. Sevgili arkadaşlar, göstermek istediğim ikinci bir ayrıntım var. Ispanakların köklerimi ayıkladım. Elimle koparttım gördüğünüz gibi. Üstündeki bütün fazlalıkları, kirleri aldım. Bunları da 3-4 su yıkadım. Ve 5 dakika kadar da sirkeli suda beklettim. Tertemiz, nefis ıspanak köklerim oldu. Şimdi bunları da yemeğimin içerisine atıyorum. Sakın bunları çöp diye atmayın arkadaşlar. Büyük marketlerde, büyük pazarlarda hususi ayıklanmış ıspanak köklerini bulabilirsiniz. Bu ıspanak köklerinden, sadece ıspanak köklerinden kuzu etiyle nefis yemekler yapılıyor. Hem çok şifalı hem de çok lezzetli. O yüzden size bunu özellikle göstermek istedim. Atmayın, bunu da yemeğinizin içine katın. Eğer ben yarım kilodan yaptığım için az çıktı. Daha fazladan yapmış olsaydık eğer bayağı fazla çıkardı. O zaman sadece ıspanak kökünden bile ben yemek yapıyorum, atmıyorum. Hem sıfır atık oluyor, kullanmış oluyoruz. Hem lezzetinden hem şifasından faydalanmış oluyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarınızda kış geldi nasıl olsa bol ıspanak her yerde, pazarda, markette. Bir de ıspanak kökünden size kuzu etli yemek yaparım. Umarım o videomu da çekmek nasip olur. Siz de izlersiniz arkadaşlar. Şimdi çok büyük olmayan orta boy soğanımı yemeklik olarak gördüğünüz gibi sohbet ederken ben kesmeye başladım. Yemeklik olarak minik minik kesiyoruz. Soğanlarımızdan sonra 3 diş sarımsağım var. Onların üzerine şöyle bir vurarak güzelce alisinini çıkarıyorum. Sarımsaklarımı da minik minik doğruyorum. Sarımsak ıspanağa çok yakışır. Hatta pek çok yerde ıspanak sarımsaklı yoğurtla yenir biliyorsunuz. Yoğurtla yenmesi eski Osmanlı mutfağında, hatta ondan bile eski olarak Türk mutfağında yoğurtla yenmesinin sebebi
Bu tarz otların aralarına yabani otlar karışabilir, zehirli otlar karışabilir. Yoğurt yenip zehirlenmenin önüne geçmek adına yapılmış bir uygulama ve bu böyle kala durmuş. Şimdi bütün ot gibi, sebze gibi yemeklerin çoğuna yoğurt yemek alışkanlık haline gelmiş ama eski zamanlarda dediğim gibi zehirlenmenin önüne geçmek için bulunan bir çare bu. Şimdi ocağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, tenceremizin başına geldik. Bu ayıkladığımız soğanları, sarımsakları tenceremizin içine atıyoruz şimdi. Altını hafiften açtım. Çiğden, hiç kavurmadan, vitaminini öldürmeden lezzetli bir şekilde pişireceğiz. Bu soğanla beraber ıspanak kendi suyuyla sulanacak. Şimdi yaklaşık 2,5 yemek kaşığı kadar pirincim var arkadaşlar. Bu pirinci ilave ediyorum. Yarım kiloya 2,5 kaşık koyuyorum. Çok fazla koymayalım. Pilav gibi bir ıspanak yemeği yemeyelim. Yarım kaşık domates, yarım kaşık da biber salçam var. Onu da ilave ediyorum. Böyle çiğden çok daha kolay, pratik ve lezzetli oluyor. Yaklaşık bir 3-3,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Benim yağımın ağzı az akıyor. Çok koydum zannetmeyin. 3,5 gibi düşünün. 1,5 çay kaşığı tuzumu ilave ettim. 1 çay kaşığı şeker. Dolu dolu 1 çay kaşığı toz füme biber. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber. Karabiberi aynı kıymadaki gibi çok yakışıyor ıspanağa karabiber. Şimdi yemeğimizin kapağını kapatacağız. Şimdiden ıspanağım inmeye başladı arkadaşlar. Kapağımı kapatıyorum. Kaynayana kadar altı açık olacak. Kaynadıktan sonra kontrol edeceğim. Hiç su koymadım dikkat ettiyseniz. Kaynadıktan sonra hem suyuna bakacağım, su ilave edip etmeyeceğime karar vereceğim, hem de altını kısacağım arkadaşlar. Bir kaynasın, görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, kaynadı. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Bu aşamada şimdi koyduğumuz bütün malzemeleri de şöyle bir hafiften karıştırıyoruz. Salçası da dağılmış oluyor ve suyuna da bakmış oluyorum. Şu an için suyu fena değil çünkü altını kısacağım. Fazla sulu olsun istemiyorum. Suyun sadece pirinçlerini şişirecek ve yumuşatacak kadar olmalı. Sanırım şu an zaten bu su yeterli. Çünkü daha da sulanacak. Aman Allah'ım, nasıl güzel koktu. Ispanak, soğan ve sarımsağın kokusu birleşti. Muhteşem bir koku oluştu arkadaşlar. Yarım kilo ıspanak ne kadar az oldu gördünüz mü? Onun için 2 kişilik dedim. Hemen indi bile. Evet. Bütün malzemeyi şu an güzelce karıştırdık. Kapağını kapatıp altını da kısıyorum. Bir 5-10 dakika kadar daha kontrol edip pişireceğim. Ispanak çok kolay pişer arkadaşlar. Vitaminini çok öldürmeyelim. Olma dakikasını da size birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimin suyu var ama pirinçlerimin yine pişmesi sıkıntı yaratmasın diye şimdi bir yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. O kadar, yarım su bardağı kaynamaya devam edecek. Aslında ıspanaklarım pişti. Sadece pirinçlerimin pişmesi, kabarmasını kontrol ediyorum. Birazdan o da hazır olur. Evet arkadaşlar, 10 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra yemeğim gayet güzel hazır oldu. Gördüğünüz gibi hiç çorba gibi sulu değil. Gayet güzel. Pilav gibi de değil. Pirinçlerini göstermek istiyorum. Yemeğimizin piştiğini, pirinçlerin şiştiğini gördüğümüz zaman anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim bu yemeğim tamamdır. Altını kapatıyorum. Tabağıma alıp servis edeceğim. Mis gibi olmuş arkadaşlar. Kökleriyle birlikte tam bir sağlık, şifa deposu, vitamin bombası oldu. Bu ıspanağın çoğaldığı kış günlerinde bol bol pişirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar.
Umarım tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Ve bir de benim usulümle bu ıspanağı pişirirsiniz. Hem şifasından hem vitaminden faydalanırsınız. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bay bay.